Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay bir 5 şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde siyah, krem ve kırmızı tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstereyim. İşte modelimiz bu şekilde. Şekerli, çok tatlı, çok güzel bir patik oldu. Görüntüsü bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz. Ben siyah, krem ve kırmızı tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Siyah ipimiz ile başlıyorum hanımlar. Burun tarafından 12 ilmek olarak 12 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar, ipim koyu çok görünmeyebilir ama benden tarafa gelen tarafı ters taraf oluyor. Şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ilk sıramda ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağım ve 5 şişe de geçeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişime ilk ilmeğimi hemen şu kenardan, bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığımdan yardım alacağım. Tığ yardımı ile başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp üçüncü şişime takacağım. Bakın, burada 2 ilmeğim oldu. 3. Hanımlar, başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Öyle ilmek çıkartıyoruz. Şu dördüncü ilmeğim, 5, 6 ve bir ilmek daha pardon, kaç ilmeğimiz oldu burada? 3, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağız. Onu da dördüncü şişimize takacağız. Şişlerimizde 6'şer tane ilmek olmalı. Bakın, şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, üçüncü, dördüncü, şu beşinci ilmeğim, en son şu kenara da girip bir ilmek çıkartıyorum, 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şer ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlıyorum. Hanımlar, bir sıra 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim ilk sıramda. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Burayı da örünce hanımlar bir sıra örüyoruz. Başlangıç yerine geliyoruz böylece. Bu şekilde, bakın, bir sıra ördük. Başlangıç yerindeyiz hanımlar. Şimdi artırma işlemlerini yapacağız. Artırma işlemini hanımlar, şöyle patik burnumuza baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Şu anda ilk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Hemen ardından, siyahtan çok net görünmüyor ama ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim de düz örülüyor.
Böylece birinci şişimde artırmamı yaptım ve 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar bu sol tarafa düşüyor hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen bakın bu sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında hemen şurada ilmeğim var. Bunun kenarına şöyle şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olacak. 4. şişime geldim. Kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz olarak öreceğim. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra artırma yapmadan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Üçüncü şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Tekrardan bakın bir sıra düz ördük hanımlar. Yeniden artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenar sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şurada ilmeğim var. Onun kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İlmek sayıları birer birer artıyor artık. İkinci şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki ilmeğimin şu kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Şimdi de 4. şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Bakın kenarda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de yine düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırma yaptım. Modelimi kurdum. Model sayısı da bakın tam denk geldi. Kenarda hiç yarım modelimiz kalmadı bu şekilde. Böyle. Model zaten 7 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Gelelim ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağım. Krem ipimi ekliyorum artık. İlmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu burada siyaha bağlayacağım. 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Patiğimiz sağlam olsun, sökülmesin diye. İlmeklerimizi hanımlar bu aşamada krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Siyah ipimiz bekletsin. Şekerimizi yaparken siyahımızı yine kullanacağız. Bu şekilde hepsini krem ile öreceğiz hanımlar. İkinci şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi krem ipim ile sırasıyla düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim.
Aynı işleme burada da devam ediyorum. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz çünkü. Dördüncü şişime geldim. Yine ilmeklerimi krem ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde bakın bir sırayı tamamladık hanımlar. Modele başlamadan, yani şeker modelimize başlamadan önce 2 sıra krem ile örmemiz gerekiyor. İlk sırasını 4 şişimde de ördüm. Şimdi bu şekilde hanımlar bir sıra daha 4 şişimizdeki ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi krem ipimle bir sıra daha ördüm geldim. Siyahtan sonra 2 sıra böyle krem ile örmüş olduk. Şimdi şekerimize başlayacağız. Şeker modelimiz toplamda 6 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını yapacağız. Öncelikle 5 ilmek krem örüyorum. 3, 4, 5. Yanına 2 tane siyah. Tekrardan 5 krem, 2, 3, 4, 5. 2 siyah. 5 krem, 2 siyah olacak şekilde ilmeklerimizi ilk sırada öreceğiz hanımlar. Modelimizin ilk sırası böyle. İkinci şişimdeyim. Yeniden 5 krem ile devam ediyorum. 4, 5. Yanına 2 tane siyah. Bakın ip geçişlerini hanımlar arkada, bakın bu siyahları biraz esnek bırakalım. Eğer ki sıkarsak patik gergin durur. Ayağımıza olmaz, model düzgün düşmez. Tekrardan 5 tane krem örüyorum. 5 krem, yanına 2 tane siyah. Üçüncü şişimden devam ediyorum. Hemen 5 krem ile başlıyorum yine. 3, 4, 5. Yanına 2 tane siyah. Bakın siyah ipim arkada esnek duruyor şurada. Yine 5 tane krem örüyorum. 3, 4, 5. 2 tane siyah. Dördüncü şişimdeyim. 5 krem. 2 siyah. Pardon, buraya 6 krem örmüşüm. Hemen düzeltiyorum. Açtım siyahlarımı. Şöyle bakın, 5 krem, 2 tane siyah. Tekrardan 5 krem, 2, 3, 4, 5. Son 2 ilmeğimi de siyah ile örüyorum. Şekerimizde ilk sıramızı tamamladık. Geldik şimdi ikinci sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi kırmızımı ekliyorum. Şu kırmızı ipimi aldım. 3 kremden sonra buraya 2 tane kırmızı örüyorum. Şu birinci kırmızı ilmeğim. Şu da ikinci. Hemen kırmızı ipimin ucunu da kremime bağlayacağım. 2 tane düğüm atıyorum. 3 krem ile başladık. 2 kırmızı ördük. 2 siyah ilmeğimiz vardı. 2 siyah ilmeğimizi yine siyah ipimizle örüyoruz. İlk şekerimizi yaptık. Şeker aralarında 3'er tane krem ilmeğimiz var. Tekrar kremimi alıyorum. 3 kremimi ördüm. Şimdi ikinci şeker modelimi yapacağım. Tekrardan 2 tane kırmızı, 2 siyahımı yine siyah ile örüyorum. İkinci şekerimi de böylece tamamladım. Arada yine 3 kremimiz var. Şeker desenlerimizin arasında 3 krem var. Şu birinci kremim, şu 2, şu da 3. Tekrardan 2 kırmızı örüyorum. 1, 2. Yanına 2 tane siyah. 2 siyah ilmeğimiz yine siyah ile örülüyor. Modelimizin ikinci sırası bu. Ve yine arada 3 tane kremimiz var. Bir diğer şeker modelimi yapacağım. 2 kırmızı, 2 siyah. Üçüncü şişimden devam ediyorum ve şeker arası için 3 tane kremim var. Bir diğer modelimi yapacağım. Hemen 2 tane kırmızı örüyorum buraya. Şu 1, şu da 2. Yanına 2 tane siyah örüyorum. Ve arada 3 kremim var. Diğer modelimi yapacağım. 2 kırmızı, 2 siyah. Hemen siyah ipimi alıyorum. Arada 3 tane kremim var. Dördüncü şişimden devam ediyorum. 3 ilmek krem. 1, 2 ve 3. kremim.
Bir diğer şekerimi yapacağım. 2 kırmızı, 2 siyah ve model arası için 3 tane kremim var. 1, 2, 3. Şimdi de son şekerimi yapacağım. 2 kırmızı ve 2 siyahımı ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda siyah ipimiz bekleyecek. Kırmızı ve krem ipimizi kullanacağız. 3. sıramızda da şöyle yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2 krem. Kırmızımı aldım. 1 kırmızı, 2 krem, 1 kırmızı. İlk şekerimi yaptım hanımlar. Bu defa şeker aralarında 3 tane kremimiz var. 1, 2, 3. İkinci modelimi yapacağım. 1 kırmızı, 2 krem, 1 kırmızı. Model arasında 3 kremimiz var. 1. İkinci işimden devam ediyorum. Şu ikinci krem ilmeğim, şu da üçüncü. Diğer modelimi yapacağım. 1 kırmızı, 2 krem, 1 kırmızı. Model arasında 3 kremim var. Diğer şekerime geçtim. 1 kırmızı, 2 krem, 1 kırmızı. Şeker arası için 3 tane kremim var. Şu birinci kremim. Üçüncü işimden devam ediyorum. Şu ikinci, şu da üçüncü. Tekrardan 1 kırmızı, 2 krem, 1 kırmızı. Arada 3 kremim var. 1 kırmızı, 2 krem, 1 kırmızı. Arada 3 kremim var. Dördüncü işimden devam ediyorum. Şu ikinci krem ilmeğim, şu da 3. Tekrardan diğer modelimi yapacağım. 1 kırmızı, 2 krem, 1 kırmızı. Arada yine 3 krem ilmeğim var. Yeniden 1 kırmızı, 2 krem, 1 kırmızı. Sonuncu ilmeği bir de krem ile örüyorum. Modelimizde böylece 3. sıramızı tamamladık. Geldik 4. sıramıza. 4. sırada 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın krem ilmeklerimi krem ile, kırmızıları kırmızı ile örüyorum. Aradaki 2 kremim yine krem, 1 kırmızı. Arada yine 3 kremim var. Diğer modelimde de 1 kırmızı, 2 krem, 1 kırmızı. Arada yine 3 kremimiz var. İkinci işinden devam ediyorum. 3. sıra ile 4. sırada yapacağımız işlem aynı. İlmekleri gördüğüm renklerle örüyorum. Krem ilmeklerimi krem ipim ile, kırmızı ilmeklerimi de kırmızı ipim ile örüyorum. 3. şişimden devam ediyorum. Yine aynı işlemi tekrar edeceğim. Kremler krem ile örülüyor. Kırmızılar kırmızı ile. Dördüncü şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Son ilmeğimi de krem ile ördüm. Modelimizde böylece 4. sıramızı tamamladık. Geldik modelimizde 5. sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar şöyle yapıyorum. Bakın ilk ilmeğimi krem ile ördüm. Bir tane krem ördüm. Yanına 2 siyah. 5. sıramız 2 tane de kırmızı. İlk şekerimi ördüm hanımlar. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. 2 siyah, 2 kırmızı ördüm. Şeker aralarında yine 3 kremimiz var. 1, 2, 3. İkinci şekerimi de yine ilk gibi yapacağım. Tekrar siyahımı alıyorum. 2 siyah, 2 kırmızı. 1, ikinci kırmızı. Yine model arasında 3 kremimiz var. 1, 2, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu da üçüncü. Tekrardan siyahımı aldım. 2 siyah, kırmızımı alıyorum. 2 kırmızı ördüm. Yine
Diğer şeker modelimi yaptım. Arada 3 kremim var. 1, 2, 3. Diğer şekerimi yapacağım şimdi. 2 siyah, 2 kırmızı. Arada yine 3 kremim var. 1, 2, şu da 3. Yine diğer şekerimi yapıyorum. 2 siyah, yanına 2 kırmızı. Arada yine 3 kremim var. 2 siyah, 2 kırmızı. Arada yine hemen şurada krem ilmeğimi yarım almışım. Düzeltiyorum. Şöyle düzelttim. İkinci kırmızımı ördüm. Arada 3 kremim var. 1, 2, 4. şişimdeyim. 3. Diğer şekerimi yapacağım şimdi. 2 siyah, yanına 2 kırmızı örüyorum. Hemen kırmızımı aldım. Şu birinci kırmızım. Şu da 2. İp geçişlerine dikkat edelim hanımlar. Arkada biraz esnek kalsın. Dediğim gibi patiğimizin gergin durur, ayağa girmez. Yine model arası için 3 kremimi ördüm. Son şekerimi yapıyorum. 2 siyah, 2 kırmızı. Ve kalan 2 ilmeğimi de krem ipimle ördüm. Şekerimizde 5. sırayı tamamladık. Geldik 6. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar kırmızıyı kullanmıyoruz. Krem ilmeklerimi, bakın yine ilkini krem ile ördüm. Burada 2 siyahım vardı. 2 siyah ilmeğimi yine siyah ile örüyorum. Yanına 5 tane krem. 3, 4, 5. 2 siyahımı siyah ile örüyorum. Araya 5 tane krem ilmek örüyorum. 2, 3, 4. İkinci şişimden devam ediyorum. 5. Tekrardan 2 siyahımı siyah ipim ile örüyorum. Araya 5 krem örüyorum. 3, 4, 5. 2 siyahımı siyah ile örüyorum. Arada 5 tane kremim var. 2, 3, 4. Üçüncü şişimdeyim. Şu da 5. krem ilmeğim. Hemen yanına yine 2 tane siyah örüyorum. Arada 5 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 tane siyah örüyorum. Arada yine 5 tane kremim var. 3, 4 ve 4. şişimden devam ediyorum. 5. kremim. Tekrardan 2 tane siyah örüyorum. Arada 5 tane kremim var. Yeniden 2 tane krem, 2 tane siyah, kalan 4 ilmeğimi de krem ile ördüm. İlk şeker modelimizi hanımlar böylece tamamladık. Bakın ilk modelimiz oldu. Şimdi şeker aralarında 2'şer sıra krem ipimizle ilmekleri düz öreceğiz. Şekerimiz bitti. İlmeklerimin hepsini krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde hanımlar hepsini krem ile ördüm. Şeker aralarında bakın 1. 2. 3. 4 tane şekerimiz var. 2'şer sıra krem öreceğiz. İlk şişindeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 2 sıra boyunca yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Sonra bir daha dolanacağız. Bu şekilde 2 sıra krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak ördüm geldim. Şimdi İkinci şeker modelimize başlayacağız. İlk modelimizi nasıl yaptıysak aynı sayılarla aynı şekilde ikinci şekerimizi de yapacağız. Her 6 sırada bir şeker modeli uygulanıyor. Yine öncelikle ilk modelimize başlarken 5 krem ile başlamıştık. Bu aşamada bakın siyahımız biraz arkada kaldı. Çok böyle uzun uzadıya kalmasın arkada diye şöyle kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Bu aşamada hanımlar ilk modelimizi nasıl kurduysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz. Yeniden 5 tane krem ile başlıyorum. Modelin ilk sırası 5 krem, 2 siyah. 5 krem, 2 siyah. Bu şekilde devam edecek hanımlar. Bakın ilk şişimizde ikinci modelinde ilk kurulumunu gösterdim. Zaten ilkiyle aynıydı.
Bu şekilde hanımlar ben patiğimin bu ön bölümüne toplamda 4 tane şeker yaptım. 1, 2, 3, 4. Hani siz bu aşamada ben 4 tane yaptım ama sizler 4 değil de 3 de yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim 5 de yapabilirsiniz. Artık bunu ayağınıza ölçerek ayarlarsanız çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Patiğinizi örerken şöyle bir ayağınıza giyin. Ölçün, ona göre yapın hanımlar. Ben normalde oraya kadar ne kadar yapmışım şöyle ölçü olarak da göstermek istiyorum. Burundan itibaren şöyle ekleyince bakın en son krem olan yere kadar şöyle ölçüyorum. Şöyle burundan itibaren ölçtüğümde bakın 13 santim kadar yapmışım. Şu en son krem olan yere kadar benimki 13 santim olmuş. Artık siz de bu şekilde ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi ilkini birlikte yapmıştık şekerimizin. Arada iki sıra ördük. İkinciyi de başlattık. Zaten hanımlar bakın diğer modellerde de kafanız karışacak olursa ilk modeli hiç atlamadan ilmek ilmek tek tek hem ördüm hem de örerken söyledim. Hani siyah ilmek ördüm, krem ördüm, kırmızı ördüm diye tek tek belirttim. Bakarak yapabilirsiniz. Dediğim gibi bakarak yapamayanlar da ilk modeli yaptığımız bölüme gelerek ikinci, üçüncü ve dördüncü modeli de rahatça yapabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar modellerimizi, şekerlerimizi tamamlayalım. Sonuncu şekerimiz bittikten sonra yine 4 şişimizdeki ilmeklerimizi yine 2 sıra düz örelim, gelelim. Zaten bu model aralarında hep şeker bitimlerinde 2'şer sıra ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sonuncu modeli de yaptıktan sonra yine 2 sıra 4 şişimizdeki ilmekleri krem ile düz olarak örelim. Gelelim hanımlar, patiğin ön bölümünü tamamlayalım. Ardından birlikte bilek ayrımına başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim. 4 tane şeker yaptım. 4. modelimden sonra da 2 sıra ilmeklerimi krem ipimle düz ördüm, geldim. Bu aşamada kırmızı ipimle de işim kalmadığı için kesip arkaya düğümledim. Şimdi yapacağımız işlem şu. Siyah ipimizle devam edeceğim artık. Bilek ayrımı yapacağız. Ön hazırlık olsun diye bilek ayrımı için ilmeklerimin tamamını siyah ipim ile düz olarak öreceğim. Artık hanımlar krem ipimizle de işimiz kalmadı. Buraya kesip bağlayabiliriz. Çünkü devamında siyah ipimizle devam edeceğiz. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca siyah ipimiz ile düz olarak örelim, gelelim. Hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra siyah ipimle düz ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Ayrıca bakın krem ipimi de buraya kestim. Arkaya da düğümledim. Şimdi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. Bu sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle bakın şöyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bakın bilek ayrımında böyle ilmekleri yer değiştirdik. Yani tam olarak burası. İlmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor ve ayrıca şu orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin yanlarına geçtik hanımlar şu aşamada. Patiğimizin şu kenarlarına bakın, görünüyor mu bilmiyorum siyah olduğu için. Şu kenarlara ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğim haroşa düz olarak öreceğim burada. Bu bilek bölümündeki 7 ilmek haroşa. 3, 4, 5, 6, 7 tane haroşamı düz ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrar diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımına kadar gidiyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Arka yüzde olunca ters örgü uygulamasına geçeceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkası örülecek. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geri döneceğiz. Gideceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde patiğimizi tamamlayacağız, arka bölümünü. Hanımlar, patiğimizin ön tarafını örerken ilmeklerimi şöyle alıyordum. Bakın şişim altta, ipim üstte böyle. Şimdi arka bölüme geçtik, şöyle alıyorum. Şişim üstte, ipim altta böyle. Arkada ilmekleri böyle farklı almamın sebebi şu.
Geri döndüğümüzde, hani bilek ayrımından sonra geri döndüğümüzde arka yüzde ters örgü örerken ilmeklerin yönü düzgün geliyor. Ön yüzde böyle örünce bu şekilde alıyorum. Sizler nasıl düzgün, nasıl rahat örebiliyorsanız o şekilde örebilirsiniz bu bölümleri. Son şişime geldim. Burada da yine düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Son 7 ilmeğim hanımlar burada haroşa, bunu düz öreceğim. Bu kenarlardaki haroşaları hem ön hem arka yüzde düz öreceğim. Haroşayı ters örenler her iki tarafta da ters örgü olarak buraları örebilirler. Bakın bilek ayrımına geldim. Şimdi geri dönüyorum. Bilek ayrımından sonra yapacağımız işlem böyle. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşa düz olarak öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. 7 haroşamı ördüm. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmekleri de ters örüyorum. Birazdan şu iplerimizin ucunda gizleyeceğim hanımlar. Bakın burada çirkin görüntü oluyor. Arka böyle ilmek aralarından buralardan geçirerek bu iplerimizi de gizleyelim. Patiğimizin içi de dışı da tertemiz olsun. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Burada da yine ters örmeye devam ediyorum. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Eğer ki ön yüzdeysek düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımıza dikkat edeceğiz hanımlar. Haroşaları haroşa olarak öreceğiz. Son şişime geldim. Yine burada da ilmekleri ters örüyorum. Sadece bakın son 7 ilmeğime geldim bilek bölümünde. Şurada 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için buraları düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Bakın yine geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Tekrardan yine ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi tekrar düz öreceğiz. Bakın 7 haroşamı ördüm. Yine ön yüzdeyim. Diğer ilmekleri tekrar diğer bilek ayrımına kadar düz öreceğim. Sonra geri döneceğim. Arka yüzde de ters öreceğim. Yapacağımız işlem bundan ibaret hanımlar. Şöyle baktığımız anda siyahtan çok net görünüyor mu görünmüyor mu bilemedim ama şuralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne buraya toplamda şu haroşa dişlerini sıralarını sayacak olursak 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Bu benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin. Deneyin hanımlar. Patiğinizin bu arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde çok daha iyi doğru sonuçlar elde edersiniz. Patiğiniz ayağınıza tam olur. Ölçerek yapmayı unutmayalım. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını ölçülerimize göre örelim. Gelelim ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar ben patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Arka bölüme 15 sıra haroşamı ördüm. Şimdi topuk kesimini yapacağım. Ama öncesinde bakın bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi şöyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye şu ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin de hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapacağız hanımlar. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 ilmek haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pardon 23 ilmek örüyoruz. Kafadan da örüp gidiyorum ben. Kenardan ilk 23 ilmeğimizi örüyoruz hanımlar. 24. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği kesiyoruz. 23 ilmek ördük. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Hanımlar şu orta kısma baktığımız anda burada da topuğumuz için 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde şöyle arka yüzdeyiz hanımlar.
Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Öncelikle yine bakın buradaki 7 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi ördüm. 24. de bakın şu öndeki ikisini alıyorum. 24. ilmeğimi örerken kesimimi yapıyorum. İkinci topuk kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Tekrar kesimden sonra hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerin hepsini ters öreceğiz. Ön yüze yeniden ilk 23 ilmeği örüp 24.'yü örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemini şu aradaki 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki son 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu kestim ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra bu sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada hanımlar yapacağımız işlem şu. Patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. İlk şişimden bir ilmek alıyorum. İkinci şişimden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Yine bakın karşılıklı olarak şişlerimden birer tane ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirip tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Her iki patiğimizin topu kesim yönü de aynı tarafta oluyor hanımlar. Hani sağ patiğinki sağ tarafta, yok sol patiğinki sol tarafta gibi değil. Her iki patik de aynı tarafta oluyor. Zaten gizli kesim olduğu için kesim izi belli bile olmuyor. Ha sağ taraf ha sol taraf çok da fark etmiyor. Ben bu tarz patik top kesim yöntemini sevdiğim için ben bunu kullanıyorum. Sizler bildiğiniz, daha çok kolayınıza giden, beğendiğiniz farklı teknikler varsa onları da kullanabilirsiniz. Dediğiniz gibi topuğunuzu yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bu gizli kesim olanı seviyorum. Daha şık, daha sade duruyor. Her iki şişteki ilmek sayılarımız da eşit olduğu için hanımlar ilmeklerimiz de eşit, aynı anda bitecek. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Bunları da yine alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topladım. Artık şişlerim de boşa çıktı. Şimdi 2 tane zincir çekeceğim hanımlar. Buraya sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen topumuza bakmadan önce hanımlar hemen öncelikle ipimizi bir gizleyelim. Şöyle düğümleyerek, sıkılayarak ipimi gizliyorum. Bir yere mi gizlendi ama şöyle düzelteyim. Evet.
Bakın hanımlar, topuğumuz bu şekilde. İzi bile belli değil. Çok şık, çok sade, güzel görünüyor. Görüntü itibariyle patiğimiz bu. Bir de hemen makineye giydirip patiğimi sizlere öyle göstermek istiyorum. Çok güzel. Gerçekten şeker bir model oldu. İsmi gibi şekerli bir patik. Çok güzel oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Hani dilerseniz hanımlar, sizler artık ipleri kullanmak adına böyle rengarenk de yapabilirsiniz o şekerli yerlerini. İşte ya da dediğim gibi farklı renk ipler de tercih edebilirsiniz. Her renk ipe uyacak güzel bir model. Evet hanımlar, şöyle patiğimi de giydirdim. Buyurun. Birlikte yaptığımız patiğimiz. Siyah olduğu için çok net görünmüyor ama siyah ipinde şu oyunu sevmiyorum. Diğer iplerin tüyleri üzerine geldiği anda hemen gösteriyor kendini. İşte hanımlar, patiğimiz böyle, bakın. Topuğumuz da yine bu şekilde kesimimiz. Patiğimizin taban kısmı. Kenarlarımız. Bu patiğimiz bu kadar. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.